Peşmerge askerlerine talimat gitmiş. Yabancı kimseyi almayın diye. Çok ısrar ettim. Maalesef kabul etmediler. Topraklara girerken yalın ayak girmek zorundasınız. Şu şekilde. 3 tur halinde koşup karşıya taşa dokunup geliyorlar. Ezidilikte aynı zamanda reenkarnasyon var. Arkadaşlar ben toparlandım. Şimdi çıkıyorum. Selamünaleyküm. Tamam. Spas. Şimdi taksiye doğru yol alıyorum. Arkadaşlar Duhok'ta şöyle küçük bir terminal var. Ben oradan gidebileceğimi düşünüyorum. Kime sorduysam yok dedi. Dün akşam geldim, sordum oraya. Gidebilirsin dediler sabah erken gelirsen. Tamam dedim. Gideceğim, bakacağım bakalım. Arkadaşlar ben otogardan şu an taksiye bindim. Bir abiyle bizi götürecek. Şu anda Laliş'e doğru yol alıyoruz. Orada Ezidilerin bayramına katılacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir Fransız abiyle ben gidiyoruz. Bir de yanında bir kişi daha geldi, onu bilmiyorum. Şu an Laliş köyüne geldim. Bugün Ezidilerin Çarşemesor bayramı. Çarşemesor da her yıl Nisan'ın 13'ünden sonraki ilk çarşamba kutlanan bir bayram. Yani Kızıl Çarşamba. Laliş köyüne geldim fakat askerler almıyorlar bizi. Bir de bir Fransız bir abi var. Bugün çok kalabalık olduğu için bugün giremezsiniz, yarın gelin diyorlar. Dedim bugün Türkiye'ye döneceğim zaten. Bayağı bir ısrar ettim de maalesef almıyorlar. Çünkü kimliğe bakıyorlar, pasaportu gösterdim. Kabul etmediler. Girişi burası. Buradan yürüyerek karşıya doğru gidiliyor. Çok ısrar ettim. Maalesef kabul etmediler. Polislerle konuştum. Onlar dedi bizim için bir problem yok. İçerideki Peşmerge askerlerine talimat gitmiş. Yabancı kimseyi almayın diye. O yüzden almadılar. Ama dedi Şeyhan'da Baba Şeyh varmış. Ondan izin alabilirseniz girebilirsiniz dediler. Şimdi Baba Şeyh'in yanına gidiyoruz. Ondan destur alacağız. O okey derse gideceğiz. Ama yok derse de geri döneceğiz. Baba Şeyh'ten izin almaya geldik. Baba Şeyh ortadaki abi. Yani aynı zamanda burada kamera da var. Şimdi Laliş'e doğru tekrardan yol alıyoruz. Bize askerler izin vermemişti. Baba Şeyh'ten izin almaya geldik. Adam bizi çok iyi karşıladı, gerçekten sağ olsun. Hemen aradı telefonla. Yönlendirdi birilerini. Bu öndeki arkadaş Çorumlu zaten. Bizi götürüyorlar. Yanında da Jean-Claude abi var, da Fransız. Bakalım nasıl olacak. Laliş köyüne girdik. Askerler bir şey demedi. Ama şey sağ olsun, teşekkür ederiz. Çok kalabalık. Bizi Laliş'in üst kısma kadar getirdiler.
Şimdi köye yukarı doğru çıkacağız. Arkadaşlar Laleş'e girerken girişte böyle bir köprü var. Girerken insanlar buraya gelip 3 tur halinde koşup karşı taşa dokunup geliyorlar. Üçüncüsünde ise karşıdaki taşa, bilek taşını bırakıp geri dönüyorlar. O şekilde yukarı doğru devam ediyorlar. Bunun sebebi de buraya gelirken kendileriyle birlikte ya da içinde olan tüm kötülüğü burada bırakıp o şekilde yola devam ediyorlar. Hızlı hızlı gidip geliniyor. Excuse me. Yerden bir taş alıp buraya bırakıyorsunuz. Bakın bunlar hep bir dilek. Birazdan biri geçerse gösteririm yine. Yine yalın ayak olmak gerekiyor tabi. Bunu 3 tur halinde yapmanız gerekiyor. Yukarı doğru ilerliyor. Tabi bu dilekle dilerken başkasının dileğini düşünmemek gerekiyor. Ezidiler hayatlarında mutlaka bir defa da olsa buraya gelmek zorundalar. Ama gelemezlerse de kabirlerine buradan toprak ve su götürülüyor. O şekilde mezarların üzerine bırakılıyor. Ezidilerde dışarıdan evlilik yok. Kendi aralarında evlenebiliyorlar. O yüzden bu bayram da onlar için çok önemli. Bu sebeple erkekler ve kadınlar bugün yani süsleniyor, püsleniyor. O şekilde buraya geliyor, tanışanlar falan olup evleniyorlar. Rojbaş, Pirozve. Çarşı Mesor kutsaldır arkadaşlar. Dünyanın yaratılışının bugün tamamlandığına inanıyorlar. Ve bu toprakların şöyle bir özelliği var. Bu topraklara girerken yalın ayak girmek zorundasınız. Şu şekilde. Ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. O da şu sebeple Hazreti Adem'in yaratıldığı toprağın ve suyun buradan alındığına inanılıyor. O yüzden buraya insanlar dışarıdan pislik getirmemek adına ayakkabılarını dışarıya bırakıyorlar. O şekilde yalın ayak içeri giriyorlar. Arkadaşlar Ezidilik çok eski bir din. Ezidilikte Melek Tavuz'a inanıyorlar. Melek Tavuz da İslamiyet'te ve Hristiyanlıkta şeytan diye bilinen melektir. Fakat onunla karıştırılmaması lazım. Ona tapmıyorlar. Ona inanıyorlar, yani saygı gösteriyorlar. Şu şekilde inanıyorlar. Allah'ın emirlerini yeryüzünde insanlara onun elçi olarak gönderildiğini düşünüyorlar. Onlarda bir peygamberlik yok. Saygı duyuyorlar. Tavus-u melek deniliyor burada. Tavus-u meleğin sembolü de tavus kuşu. O da farklı farklı renkler olduğu için özgürlüğü ve çeşitliliği temsil ediyor. Allah Hazreti Adem'i yarattığı zaman tüm meleklere ona secde etmesini söylediğinde melek tavus buna karşı çıkıyor. Diyor ki ben senden üstün bir varlık görmüyorum. Senden üstün bir varlığa secde edebilirim. Senin yarattığın bir kula secde etmem. Bu sebeple de saygı duyuyorlar ve bu dinin temelinde de bu yatıyor. Ezidilikte kas sistemi var. Şeyhler, pirler ve müritler olmak üzere. Kaslar arası bir geçiş yok.
Herkes kendi kastıyla evlenmek zorunda. Ezidilik ve Zerdüştlük karıştırılabiliyor. İkisi farklı dinler. Zerdüştler ateşe tapıyor. Fakat Ezidiler ateşe, yani aydınlığa saygı duyuyorlar. Günde 3 defa ibadet ediyorlar. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere güneşe yönelerek dua ediyorlar. Ezidilikte aynı zamanda reenkarnasyon var. Öldükten sonra yeni bir bedende doğduğuna inanılıyor. Zerdüştlükte bu yok. Zerdüştlükte ölen insanlar açık bir meydana bırakılıyor. Akbabalar yürür ölü bedenleri. Fakat Ezidilerde yine toprağa gömülüyor. Ezidilik tek tanrılı bir din. Bir peygamber yok. En önemli melek Tavus-u Melek adı verilen melektir yani. Ezidilikte 2 tane metin vardır. Kitap diyebiliriz. Musaf-ı Reş ve Kitab-ı Cilve. Musaf-ı Reş kara kitap. Kitab-ı Cilve de vahiy kitabı olarak adlandırılıyor. Günümüzde herhangi bir şekilde yok. Sözlü olarak devam ediyor. Şeyhler ve pirler aracılığıyla aktarılıyor. وبلا شاغ قالنا بس شاغ كي خد دابا كي تبلا شودي يا كي خد دابا تبدا داود ادي دري خد دابا تبدا كلا رواني امير امين هذا دستك واسط قواله ودجا بشكل بيش ما قوادله فكر فرق ارسلا قال دينه واسلامي بسكنين دستا دين لقا دين سردار خودکاره خورد تمنه بکشینن خودکاره نودوشه که دادانی مشوره دیدنه گریمه دولت تا قایم مقابل کتابی حواله خورد از خالدانی من نزانی خورد از خالدانی تبابجا محمد قیاب بابجا حاله رضی جاد لاو وبرنامج من كيا بابه ومن أزرع ودراكا نور حالا الكورة ضايا وتوبا بخده بقرقره اللي باخد كاري بازار استموله داو I can speak English, but like not Turkish. Turkish, biliyorum. No, Biliyorum. English I know. I know. Yeah. No, I don't speak Turkish. What is your name? Salah. Salah. Yeah. What's yours? Billah. My name is Ismail. Ismail. Hoş geldin to Lalish. Hoş geldin. Thank you. Serbaş. Yeah. I'm going to Turkish tomorrow. Tomorrow? Yeah. Which city? Midyat. Midyat. Yeah. I go to tonight Turkey. Oh, tonight? By bus? Yeah, by bus or by car? By bus. From like Ibrahim Khalil, like in Zaho? Yes, so you're yes. gonna go where? Ibrahim Khalil. Which city? Şanlıurfa. Like how far from? How far? Şanlıurfa. Do you know Cizre? Cizre, yeah. 4 or 5 hours. Yeah. Nice. Nice to meet you. Welcome. Nice to meet you too, brother. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Hazreti Adem'in buradaki sudan yaratıldığını diyorlar. İsmi Ave Sipi. Yani beyaz su demek. Arkadaşlar işte böyle gördüğünüz gibi insanlar buraya geldiğinde kılık kıyafetine önem gösteriyorlar. Çünkü bugün bir bayram onlar için. Bayramı bu şekilde kutluyorlar. Benim şu an için tek bir sıkıntım var, o da çantam. Allah'tan çok ağır değil, çok fazla eşya getirmedim. Onu koyacak bir yer bulamadım.
Burada insanlar fotoğraf da çektiriyorlar. Şöyle özel olarak fotoğraflarını çektiriyorlar. Görüldüğü gibi. Bu onların en kutsal bayramlarından biri. Ayrıca şöyle de bir durum var arkadaşlar. Kapı eşiklerine basılmaması gerekiyor. Şu gördüğünüz gibi kapı eşiklerine basmadan geçilmesi gerekiyor. Rojbaş. Şeyh Adi Ezidiler için çok önemli. Burayı Laliş'i kutsal mekan haline getiren Şeyh Adi'dir. Hatta onun ölümsüz olduğuna ve hayvanlarla konuştuğuna inanılıyor. Ezidilik dinini reforme eden kişi de Şeyh Adi'dir. Arkadaşlar şimdi de Şeyh Adi'nin türbesine geldik. Türbenin girişinde ise şöyle bir yılan figürü var. Bu yılan figürünün önemi de Hazreti Nuh Aleyhisselam gemiyi indirecekken Şenkal Dağı'ndaki bir yere çarpıyor ve gemide bir delik açılıyor. O delik de buradaki Ezidi şeyhlerinin gönderdiği bir yılan sayesinde oraya bir baskı yapılıyor ve kapanıyor. O yüzden kara yılan Ezidilikte çok önemlidir ve çok saygı duyuyorlar. Kapının üst kısmında ise yine Tavuz Meleğin simgesi var. Arkadaşlar buraya da bilek bileyip çaput bağlıyorlar. Bir düğüm, kaç tane olursa, 2 düğüm, 7 düğüme kadar. Çünkü 7 tane büyük meleğin varlığına inanılıyor bu dinde. O yüzden buraya insanlar gelip çaput bağlıyorlar. Burada dilek diliyorsun ve attığın şu kırmızı bez orada durursa dileğin gerçekleşiyor. Fakat durmazsa 2 defa daha hakkın var. Çok iyi. İnsanlar böyle taşıdaki geçiyorlar. Burada şey bilek koyuyor ve ateş yapıyorlar. Türkiye. Serserinin Rojbaş. Çeynaba. Ha? Çeynaba. Ha, okey. Okay. Dedi geçiş yok.
Once again. Because just to know which places is also, because I think Mardin is very interesting, but which places? Mardin is very good city. But which one is good? You want to stay there around 10 days? Midyat. Midyat. Yes. Midyat. Mardin center. Do you have a time? Şanlıurfa Göbekli Tepe. Do you know Göbekli Tepe? I think so. This is on the way to the west. Yes. And then Adıyaman, Nemrut Mountain. Nemrut Mountain. Yes, very famous. How do you see this? Yes, Lalish is very good. Very good. I'm curious to in here and I can't hear. Çarşamba sorularını kutladım arkadaşlar. My name is Salah. Salah. Nice to meet you. Thank you so much. Nice to meet you. It's Omar. Yes. Nice to meet you. Thank you so much. Burada zemzem suyunun olduğu yer, fakat buraya izni olmayan giremiyor. Bizi zemzem. Buraya izni olmayan giremiyor. Türkiye. Khayri. What's your name? İsmail. Khayri. Hayri. Yeah. My nice to meet you. How is? Very good. It's good. Very good. Very good. You like it? YouTube? You yes, you too. How do you find it? Seyyar Mobese. Usually, do you speak English or Turkish in YouTube? Turkish. You speak Turkish? Turkish, yeah. That's good. That's good. Okay. Do you travel a lot? Slowly. Allah visit inşallah. Inshallah. Okay, Nice to meet you. Haydi. Nice to meet you. Burada insanlar çok sıcakkanlılar. Gelip muhabbet ediyorlar, muhabbet kurmaya çalışıyorlar, görüyorum. Ben de adım atıyorum bazen onlar adım atıyor. Arkadaşlar burası gerçekten gelmeye değer bir yer. Ezidiler için dua ederken aydınlık olması yeterli. Bu sebeple dua ederken genelde mum yakarlar. Hatta Çıra bile yakıyorlar. dünya genelinde yaklaşık 1 ile 1,5 milyon arasında Ezidi olduğu düşünülüyor. Bunların büyük bir çoğunluğu Irak, Suriye ve Türkiye'de yaşıyor. Ezidiler değişik yıllarda uğramışlar. Bunların temel sebebi de Ezidilikteki tavus ve meleğin şeytanla karıştırılmasından dolayı. Ama daha önce de belirttiğim gibi buradaki insanlar şeytana tapmıyor. Sadece tavus ve meleğe saygı gösteriyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim dinimizde nasıl ki Kabe kutsal, Ezidilikte de
Laliş o kadar kutsal. Rojbaş. Ezidilerin ibadetlerine değinecek olursak da günde 3 defa güneşe dönerek dua ediyorlar. Sabah, öğle ve akşam. Onun haricinde yıllık 3 gün oruçları var. Hac ibadeti için buraya geliyorlar. Şeyh Adil'in türbesine giriyorlar. Bir de ilahi olarak kevl ve beyitler okunuyor. Ezidilikte şeyhler ve pirler müritlerin okuma yazma öğrenmesini istemiyorlar. Bunun sebebi de dinlerinin asimile olmasından çekiniyorlar. Bu sebeple Ezidilik en baştan beri okuma yazmaya önem vermiyor. Ama yapılan saldırılarla birlikte ise mesela Avrupa'ya giden insanlar okuyorlar ve böyle de bir zıtlık oluşuyor. Ayrıca Ezidilerin ibadethaneleri yok. İbadetlerini evlerinde yapıyorlar. Arkadaşlar buraya yanlayak giriliyor demiştim ya. Tuvalete de yanlayak giriyorsun. Where are you from? Türkiye. İstanbul. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Arkadaşlar burada konuştuk. Seni çok seviyorum. Esti hazdikin. امشي تحزدك جمع Excuse me. Can I take? Yes. Şuradan bir tane alıyorum. Hangisi alayım? Şunu aldım ya. Bunu aldım. Thank you. so beautiful. Bakın böyle. Burada da böyle yumurta renkli yumurtalar veriliyor. Baba şey vermişti. Bir de buradan alalım. Arkadaşlar Ezidilikte bir de şöyle bir durum var. Gelip ben Ezidi olmak istiyorum diyemiyorsunuz. Dışarıdan Ezidi olmak yok. Ezidi doğduysan Ezidi olarak devam ediyorsun. Dışarıya kapalı bir din. Temel esaslarından biri doğruluk ve dürüstlük. Çıkışa doğru gidiyorum. Yavaş yavaş nasıl gideceğim? Hiçbir fikrim yok. Bakalım Doğuk'a gidebilecek miyim? Gidersem akşam Türkiye'ye döneceğim. Bakalım nasıl olacak. Ezidi bir abi beni şimdi çıkışa kadar bırakacak. What's your name? Haydar. Haydar abi. My name is İsmail. Nice to meet you. Arkadaşlar Ezidiler gerçekten güzel insanlar. Beni sıcak karşıladılar hepsi. Haydar abiyle birlikte devam ediyoruz. Dedim beni bırakır mısın? Dedim beni bırakır mısın? O da sağ olsun beni aldı ve gidiyoruz. Ya gördüğünüz videoda da hiçbir şey yapmadım. İnsanlara gelip muhabbet etmek istedim. Muhabbet ettim. Ben bazılarıyla muhabbet ettim. Utananları falan gördüm. Sıcak kanlı insanlardı. Baba şeyh de öyle. Gerçekten aradı, yardımcı oldu. Torunuyla birlikte gönderdi. Bu şekilde girdik içeriye. O kapıdaki sert adamlar, askerler hepsi yumuşadı birden. Bir şey demediler yani bize. Güzel bir, rahat bir gezi oldu yani benim için. Arkadaşlar Laliş köyünden sonra az aşağısında bulunan Şeyhan'a geldim. Burası biraz daha merkezi bir yer. Burada da Ezidiler, Kürtler ve Araplar bir arada yaşıyor. Şimdi Doğuk'a doğru gidiyorum. 4 kişi olunca 5.000 dinar alıyor. Leli. Leli. Leli İstanbul. Leli? Laleli. Laleli. Ahlan ve sahlan. Serbaş. Khairat Serçava. Serserimiz. Azizi, azizi.
Uğur be. مغربة ايش دولتها؟ Türkiye. اسطنبول Türkiye, İstanbul. Ha, okey. لا بحث ما فيك كلمة صنع Kemal Sunal mı ya? Kemal Suydeni. وتيك توك عن يوتيوب YouTube. يوتيوب YouTube. Follow me. كان كم فولو كم فولو هاي X 1000. يعني هيك 1000. بيتشك كيما لا ايكو بيتشك مليون هيك No, no لا، million. لا. No million. لا مليون لا مليون No million. İnternet no. اه انترنت نيمة Şeyhan'dan Duhok'a 5 dinara gidiyorum yani o da 3 dolar falan. Ama paylaşımlı taksi kullanıyoruz tabii ki. Yanımda 2 tane dayı var. Burada ve burada.